Bir süredir üzerinde yoğun olarak çalıştığım birkaç tane proje var. Bunlardan biri bir kafenin afişleri. Bu afişler binanın dış cephesine konacak. Ön cephesindeki ve yan cephesindeki üçer tane cama konacak. Aynı zamanda ön cephede bir de küçük cam var. Oraya da yine bir tane afiş çalışması yap. Bununla birlikte tezgahın arkasına da yine bir tane lightbox gelecek. Oraya da yine bir tane tasarım çalışması yaptım. Afişlerde genellikle kırmızı ve sarı renkleri ön plana çıkardık. Aslında bu kafe sahibiyle birlikte yaptığımız toplantılar sonucunda kararlaştırılan bir temaydı. Bu temayı belirledikten sonra da internetten referans çalışmaları baktık ve bu referans çalışmaları ile birlikte afişlerimizi oluşturduk. Kafe sahibinden gelen revizeler doğrultusunda da afişlerde gerekli değişikliklerimizi yaptık. Kendisi Trendyol Go üzerinde de satış yapıyor. Trendyol sayfasını da QR kod ile afişimize ekledik. Aynı zamanda telefondan sipariş verilebilmesi için telefon numarasını ve Instagram adreslerini de yeni afişlere ekledik. Afişlerin tamamlanmasına çok az kaldı. Kafe sahibinin anlaşacağı yerle de baskısı gerçekleştirilecek. Mert'le birlikte yaptığımız bir araba animasyonu projemiz var. Projede Mert yönetmen, ben de animatörüm. Aynı zamanda videonun editini de o yapıyor. Bu animasyon içerisinde Porsche'nin bir aracı yer alıyordu. Bu araç orman içerisinde birkaç detay çekiminden sonra yola koyulacak ve doğanın içerisinde hareket edecekti. Deneme çekimleri yaptıktan sonra da denemek için bir edit yaptık. Bu edit yaptıktan sonra da şuna karar verdik. Biz biraz daha orman içerisinden çıkıp şehre yönelmeliyiz. Bu sebeple de orman içerisinde yer alan Porsche'nin projesini iptal et. Yeni projede şimdi Overpass dediğimiz köprü altı bir mekan bulunuyor. Bu köprü altı mekana da arabamızı Porsche değil GT-R olarak seçtik. GT-R'ın Nismo modelinin kullanılacağı bu Overpass dediğimiz kısımda planlamayı gece olarak yaptık. Yani gece olan karanlık atmosferde sokak lambaları, aracın farı ve ay ışığından faydalanarak sinematik bir sahne oluşturmaya çalışıyoruz. Nisan ayında okulca katılacağımız ATU'da düzenlenecek bir sergimiz var. Bu sergi içinde yine kısa bir animasyon film projesi geliştiriyorum. Şu anda gördüğünüz animasyon bizim üzerinde çalıştığımız projenin eski versiyonu. Biz şu anda bu versiyonu kullanmıyoruz. Bunun belli başlı sebepleri var. Öncelikle sahneler arası geçişlerin çok sert olması. Başlangıçta bu güzel bir tercihti. Ancak sonrasında Fatma hocamız sert geçişlerin güzel durmadığını söyleyerekten geçişleri yumuşatma kararı aldık. Aynı zamanda kısa filmin ilk sahnesinde yer alan köyü de tamamen değiştirdik. Şu anda tamamen başka bir köy üzerinde çalışıyoruz. Bununla birlikte filmin senaryosunu da değiştirdik. Şu anda yayınlanmadığı için senaryodan sizlere bahsedemiyorum ama şöyle söyleyebilirim. İptal olan, değiştirilen ve şu anda kullanmadığımız versiyonda film bir olayın sonunda başlıyor, karakterin yolculuğu tamamlanıyor ve film bitiyordu. Ancak biz bunu şöyle değiştirdik. Aynı öncekindeki gibi olayın sonrasında başlıyor. Filmin bittiği yere kadar tekrar aynı şekilde devam ediyor ve filmin bittiği yerde olayın öncesine dönüyoruz. Olayın öncesi de biraz filmde yer aldıktan sonra bu sefer film bitiyor. Yani aslında filme ekstradan olayın öncesini de ekledik. Tüm bunların yanı sıra bir de sergimiz var. Bu sergide de Jessica Hatch, Wolfgang ve Vogue dergi kapakları gibi temalarımızın bulunduğu çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları da sergileyeceğiz. Şu an benim yaptığım çalışmalarda da birkaç tane revize yapmam gereken yerler var. Şu anda oraları da bitirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda bu stüdyomdaki 2 tane monitöre de monitör kolları aldım. Monitör kollarını almamdaki en büyük sebep ayakların çok fazla yer kaplaması. Çünkü ben sadece monitörün ayaklarını kullanmıyordum. Aynı zamanda yükseltebilmek için altlarına kutu da koyuyordum. Kullandığım masa 90 santime 180 santim. Bu kadar büyük ve geniş bir masanın üzerine monitör koymak, hele ki altlarına kutu koymak gerçekten alanı çok daraltıyordu. Benim bundan önce kullandığım masaya da monitör kolları takılamıyordu. Bu masayı ofisime koyduktan sonra da monitör kollarını sipariş vermemek için hiçbir sebebim kalmamıştı. 1-2 gün içerisinde kollar elime ulaştı. Biraz YouTube'un yardımı, biraz kullanım kılavuzu, biraz da deneme yanılmayla doğru ayarları tutarak monitörün ağırlığını doğru şekilde dengeleyerek kollara montesini sağladım. Birkaç kez kolların yerini ayarladım ve şu anda gayet güzel şekilde duruyorlar.